Yağmur başladığında dünya bir anlığına yavaşlar. Sokakların sesi değişir. Arabaların uğultusu yumuşar, kaldırımlar parlar, camlara vuran damlalar şehrin üstüne ince bir ritim bırakır. Bazı insanlar yağmurdan kaçar. Bazıları ise özellikle yavaşlar. Şemsiyesini açar, yakasını kaldırır ve yağmurda yürümeyi seçer. Çünkü yağmurda yürümek sadece bir yerden bir yere gitmek değildir. Bazen düşünmektir, bazen hafiflemektir. Bazen de kalabalık bir günün ortasında insanın kendine açtığı küçük bir sessizliktir. Yağmurun böyle bir etkisi vardır. Zamanı gerçekten durdurmaz ama bize sanki daha ağır akıyormuş gibi hissettirir. Tanpınar'ın edebiyatında sık sık karşımıza çıkan o derin zaman duygusunu hatırlatan bir şey vardır yağmurda. Her şey aynı anda hem dışarıda olur hem içimizde. Damlalar toprağa düşerken zihinde eski sokaklar, eski yüzler, eski sesler belirir. Ama yağmur sadece duygusal bir sahne değildir. Yağmur binlerce yıldır kültürlerde bereketin sembolü olmuştur. Çünkü yağmur yağdığında yalnızca hava değişmez. Hayat yeniden hareketlenir. Kurak toprağa düşen ilk damla çiftçi için umut demektir. Ekilecek tarlanın, büyüyecek başağın, dolacak kuyunun, yeşerecek meranın habercisidir. Anadolu'da, Mezopotamya'da, Hindistan'da, Afrika'da, Amerika yerlilerinde ve dünyanın pek çok kültüründe yağmur, toprağın uyanışı, rızık, bolluk, şifa niyeti ve hayatın geri dönüşüyle birlikte düşünülmüştür. Anadolu'da Nisan yağmurlarına ayrı bir anlam verilmesi de bu yüzden şaşırtıcı değildir. Nisan tası denilen özel kaplarda Nisan yağmurlarının toplanması, yağmurun sadece fiziksel bir su kaynağı değil, bereket, şifa niyeti ve baharın gelişiyle birlikte düşünülen kültürel bir sembol olduğunu gösterir. Mevlana Müzesi'nde sergilenen ünlü Nisan tası, İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han tarafından 1327 yılında bronz üzerine gümüş ve altın kakma tekniğiyle yaptırılmış Mevlana dergahına hediye edilmiştir. Bu tasın içine Nisan yağmurları toplanıp ziyaretçilere şifa niyetiyle dağıtıldığı için ona Nisan tası adı verilmiştir. Mevlevi geleneğinde Nisan yağmuru yalnızca mevsimsel bir olay değil, baharın yenilenmesini ve gökten gelen rahmeti hatırlatan özel bir su olarak görülmüştür. İnsanlar bu suyu saygıyla toplamış, kimi zaman tarlalara bereket niyetiyle serpmiş, kimi zaman da şifa umuduyla saklamıştır. Böyle bakınca Nisan tası sadece tarihi bir eşya değil, insanın yağmurla kurduğu kadim ilişkinin, yani gökyüzünden düşen suya anlam verme çabasının somut bir hatırasıdır. Buradan bilimin alanına geçtiğimizde ise aynı yağmura başka bir gözle bakmaya başlarız. Kültür yağmura anlam verir. Bilim ise o damlanın gerçekten neler taşıdığını, nasıl oluştuğunu ve yeryüzünde neyi değiştirdiğini açıklar. Yağmur, yaşam için vazgeçilmezdir. Fakat gökten düşen su, laboratuvarda elde edilmiş saf su gibi yalnızca H2O'dan oluşmaz. Atmosferden geçerken tozla, polenle, deniz tuzuyla, karbondioksitle, azot bileşikleriyle, şehirlerde egzoz ve sanayi parçacıklarıyla, hatta bazen mikroplastiklerle temas eder. Yani her yağmur damlası, düştüğü bölgenin atmosferinden izler taşıyan küçük bir doğa kaydıdır. Aristoteles'e atfedilen ve doğa felsefesinde sık anılan bir düşünce vardır. Doğa hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Bu sözü bugünün bilim diliyle yağmur için yeniden okursak, yağmurun da boşuna düşen bir su olmadığını söyleyebiliriz. Her damla havayı bir ölçüde yıkar, toprağı nemlendirir, mineralleri taşır, bitkileri besler, nehirleri büyütür, yeraltı sularını doldurur ve gezegenin su döngüsünü çalıştırır. Yağmur yağmadığında yalnızca toprak kurumaz. Bitkiler suya erişemez, yapraklar solar, tohumlar beklemede kalır, nehirler zayıflar, göller çekilir, yeraltı suları azalır. Hayvanlar için içme suyu azalır, otlaklar kurur, böceklerin ve küçük canlıların yaşam döngüsü değişir. İnsan içinse yağmur, tarım, içme suyu, enerji, şehir planlaması ve gıda güvenliği demektir. Yağmur yağdığında görünmeyen bir sistem yeniden çalışmaya başlar.
Bitkiler kökleriyle suyu alır, yapraklarında besin üretir, atmosfere oksijen salar. Otlar büyür, böcekler çoğalır, kuşlar beslenir, memeliler su kaynaklarına ulaşır. Yağmurdan sonra nem artar, su birikintileri oluşur ve özellikle bazı amfibilerin sesleri daha belirgin duyulabilir. Bir ormana düşen yağmur sadece ağaçları sulamaz. Mantarları, mikropları, böcek yumurtalarını, tohumları, kuş yuvalarını ve toprağın içindeki görünmez yaşamı da harekete geçirir. İnsan için yağmur, medeniyetin sessiz altyapısıdır. İçtiğimiz suyun, yediğimiz buğdayın, barajlarda biriken enerjinin, şehirlerin yeşil alanlarının ve tarım takvimlerinin arkasında yağmur vardır. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan hala gökyüzünden gelen suya bağımlıdır. Gökten düşen şey sadece su değildir. Bir yağmur damlasının içinde atmosferin kimyası, bulutların fiziği, okyanusların tuzu, çöllerin tozu, ormanların nefesi, yıldırımların azotu, şehirlerin kirliliği ve bazen de insan çağının izleri bulunur. Yağmur havayı bir ölçüde temizler ama kirleri yok etmez. Onları gökten yere taşır. Normal yağmurun hafif asidik olmasının nedeni de budur. Havadaki karbondioksit yağmur suyunda çözünür ve zayıf karbonik asit oluşturur. Gökyüzünden düşen her damla aslında küçük bir atmosfer örneğidir. Yağmurun bilimsel hikayesi tek bir damlanın şekliyle başlar. Çocuk kitaplarındaki çizimleri bir kenara bırakmak gerekir. Yağmur damlaları gökten gözyaşı şeklinde düşmez. Küçük yağmur damlaları, özellikle çapı 1 milimetreden küçük olanlar, neredeyse kusursuz birer küredir. Bunun nedeni yüzey gerilimidir. Su molekülleri birbirini çekerek damlayı en az yüzey alanına sahip şekle, yani küreye yaklaştırır. Damla büyüdükçe görüntü değişir. Hava direnci alttan bastırır, damlanın altı düzleşir ve şekli hamburger ekmeğine benzer. Daha da büyüdüğünde yaklaşık 4,5 ya da 5 milimetre sınırında damla ortasından çökmeye başlar. Paraşüt ya da deniz anası gibi açılır ve sonunda parçalanır. Bu yüzden gökten yumruk büyüklüğünde yağmur damlaları düşmez. Atmosfer onların büyümesine izin verir ama sonsuza kadar değil. Bir yağmur damlasının çapı çoğu zaman yarım milimetre ile 4 milimetre arasında değişir. Yarım milimetrenin altındaki çok ince yağışlara çiseleme denir. Çiseleme bize hafif gelir çünkü damlalar küçüktür, yavaştır ve havada daha uzun süre asılı kalabilir. Damlalar yerçekimiyle hızlanarak düşer ama sonsuza kadar hızlanmaz. Hava direnci devreye girer ve bir noktada damla limit hıza ulaşır. Çok küçük çiseleme damlaları saatte yaklaşık birkaç kilometre hızla süzülürken, büyük yağmur damlaları saatte 30 kilometrenin üzerine çıkabilir. Bazı büyük damlalarda bu hız 32 ile 36 kilometre bölü saat aralığına yaklaşabilir. Hava direnci olmasaydı, gökten düşen damlalar çok daha tehlikeli hızlara ulaşırdı. Atmosfer bizi yalnızca zararlı ışınlardan değil, yağmurun potansiyel mermi etkisinden de korur. Bir yağmur damlasının buluttan ayrılıp yere ulaşması çoğu durumda birkaç dakika sürer. Ortalama olarak 2 dakika civarında düşünülebilir. Ama bu süre bulutun yüksekliğine, rüzgara, hava sıcaklığına ve damlanın boyutuna göre değişir. Yere çarptığında duyduğumuz yağmur sesi de sadece su sesi değildir. Damla yüzeye çarptığında küçük hava kabarcıkları sıkışır, patlar, mikro titreşimler oluşur. Toprak, yaprak, cam, asfalt, metal çatı ve deniz yüzeyi aynı damlayı bambaşka seslere dönüştürür. Bu yüzden yağmurun sesi her yerde aynı değildir. Düşen her damla havayı yarar. Arkasında küçük girdaplar, yani türbülans izleri bırakır. Hatta büyük bir damla, arkasından gelen başka bir damla için küçük bir rüzgar siperi oluşturabilir. Arkadaki damla, öndeki damlanın açtığı yoldan daha az dirençle geçerek hızlanabilir. Bulutların içinde bazen olağanüstü büyük damlalar oluşabilir. 8 milimetreyi aşan yağmur damlaları gözlenmiştir. Fakat bu damlalar kararlı değildir. Böyle büyük damlaların oluşabilmesi için bulut içindeki dikey hava akımlarının çok güçlü olması gerekir. Güçlü, yukarı akımlar damlaları havada daha uzun tutar. Damlalar bu sürede başka damlacıklarla çarpışır, birleşir ve büyür. Bu sürece koalesans denir. Havada asılı duran her su
Damlacığı yağmur olmaz. Bulut içindeki küçük damlacıklar çok hafiftir. Yukarı yönlü hava akımları onları kolayca havada tutabilir. Damla büyüdükçe kütlesi artar. Bir noktadan sonra yer çekimi havanın kaldırıcı etkisini yener ve damla düşmeye başlar. Yüzey gerilimi damlanın tamamen dağılmasını engelleyen temel kuvvetlerden biridir. Su soğudukça yüzey gerilimi artar. Bu yüzden soğuk havalarda damlaların yapısı ve davranışı da değişebilir. Bir yağmur fırtınasında saniyede milyonlarca damla yere iner. Tek bir büyük yağmur damlası, kendisinden 1000 kat daha küçük, binlerce bulut damlacığının birleşmesiyle oluşabilir. Sağanak yağmurlarda damla boyutları sürekli değişir. Bazı anlarda küçük damlalar baskındır. Bazı anlarda iri damlalar çoğalır. Meteorologlar bu dağılımı distrometre adı verilen cihazlarla ölçer. Çünkü damla boyutu, yağışın türünü ve şiddetini anlamak için önemlidir. Damlaların şekli radar sinyallerini de değiştirir. Gelişmiş meteoroloji radarları, damlanın yatay ve dikey yansımalarından yağışın yoğunluğunu ve türünü tahmin eder. Yağmur damlaları küçük görünür ama etkileri büyüktür. Yüksek hızla hareket eden uçaklar yoğun yağmura girdiğinde büyük damlalar uçak yüzeylerinde mekanik aşınmaya neden olabilir. Buna yağmur erozyonu denir. Bitkiler için de her yağmur aynı değildir. Çok hızlı ve iri damlalar yaprakların üzerindeki koruyucu mumsu tabakaya zarar verebilir. Toprak içinse damlanın çarpma anı daha da önemlidir. Yağmur damlasının toprağa çarptığı andaki kinetik enerjisi, toprak erozyonunun başlangıç noktalarından biridir. Çıplak toprağa düşen bir damla, toprak parçacıklarını santimetrelerce uzağa sıçratabilir. Uygun koşullarda bu sıçrama 1 metreyi aşabilir. Damlaların yüzeyde açtığı mini kraterler, akışkanlar, mekaniğinin hala incelenen büyüleyici olayları arasındadır. Küçük bir damla, mikroskobik ölçekte küçük bir patlama gibi davranır. Sis, yere kadar alçalmış ve damlaları düşemeyecek kadar küçük olan bir bulut gibi düşünülebilir. Sis damlacıkları o kadar küçüktür ki havada asılı kalırlar. Yağmur damlasına dönüşmeleri için büyümeleri, birleşmeleri ve yerçekimine yenilmeleri gerekir. Kar taneleri de yağmurla yakından ilişkilidir. Birçok yağmur damlası aslında bulutun üst kısımlarında kar ya da buz kristali olarak başlar. Yere inerken sıcak hava katmanlarından geçerse erir ve yağmur damlasına dönüşür. Ancak atmosferin katmanları farklı dizildiğinde ortaya çok tehlikeli bir yağış türü çıkabilir. Donan yağmur. Bu olayda damlalar gökten sıvı olarak düşer ama sıcaklıkları sıfırın altındadır. Yere, ağaca, elektrik kablosuna ya da uçağın kanadına çarptıkları anda ince ve şeffaf bir buz tabakası oluştururlar. Donan, yağmur, kar fırtınasından bile daha sinsi olabilir. Çünkü yolu beyazlatmadan cam gibi kayganlaştırır. Bugün rüzgar tünellerinde ve yüksek hızlı kameralarla yağmur damlalarının şekil değiştirmesi milisaniye ölçeğinde izlenebiliyor. Gökten düşen küçücük bir damla, aerodinamik, yüzey gerilimi, radar fiziği, toprak bilimi ve iklim ölçümünü aynı anda içinde taşıyan bir fizik deneyidir. Yağmurun başlaması için havadaki su buharının doyma noktasına yaklaşması gerekir. Hava belirli bir sıcaklıkta ancak belirli miktarda su buharı taşıyabilir. Hava soğuduğunda bu kapasite azalır. Su buharı artık görünmez, gaz halinde kalamaz ve yoğunlaşmaya başlar. Saf su buharı atmosferde kolay kolay kendi kendine yoğunlaşmaz. Çoğu zaman küçük bir çekirdeğe ihtiyaç duyar. Bu çekirdekler toz, deniz tuzu, polen, duman, kurum ve başka mikroskobik parçacıklar olabilir. Bunlara yoğunlaşma çekirdeği ya da bulut tohumu denir. Okyanus üzerinde dalgalar havaya minik tuz parçacıkları fırlatır. Deniz tuzu kristalleri bulut damlacıklarının oluşmasında önemli rol oynar. Çöl tozları da atmosferde binlerce kilometre yol alabilir. Sahradan kalkan tozlar okyanusları aşabilir, başka kıtalara ulaşabilir ve bulutların mikrofiziğini etkileyebilir. Bulut tohumlama teknolojisi de bu prensibi kullanır. Bazı durumlarda bulutların içine gümüş, iyodür ya da kuru buz gibi maddeler verilir.
Gümüş iyodürün kristal yapısı buz kristallerine benzediği için özellikle aşırı soğumuş su damlacıklarının buz kristallerine dönüşmesini kolaylaştırabilir. Ancak bulut tohumlama yoktan bulut yaratmaz. Her bulutta çalışmaz. Bulutun içinde yeterli nem, uygun sıcaklık ve özellikle aşırı soğumuş su bulunmalıdır. Bu yöntem, atmosferde zaten var olan bir süreci bazı koşullarda desteklemeye çalışır. Gökyüzünü sihirli bir musluk gibi açıp kapatmaz. Dünya üzerindeki yağmurların büyük bir kısmı bulutun üst kısımlarında kar ya da buz kristali olarak başlar. Bu buz kristalleri büyür, ağırlaşır ve aşağı düşer. Alt katmanlarda hava sıcaksa erir ve yağmur damlası olarak yere ulaşır. Tropikal bölgelerde ise bulutun tamamı donma noktasının üzerinde olabilir. Bu durumda yağmur, sıcak su damlacıklarının çarpışıp birleşmesiyle oluşur. Buna sıcak yağmur süreci denir. En şiddetli sağanakları çoğu zaman kümülonimbus bulutları üretir. Bu fırtına bulutları dev kuleler gibi gökyüzüne yükselir. İçlerinde çok güçlü yukarı ve aşağı hava akımları vardır. Bazı fırtına bulutlarında dikey hava akımları saatte 100 kilometreye yaklaşabilir. Bu güçlü akımlar damlaların düşmesini geciktirir, onları büyütür ve bazen dolu oluşumuna da zemin hazırlar. Meteorolojide bu tür gök gürültülü fırtınalar için oraj kelimesi de kullanılır. Oraj, yalnızca şiddetli yağmur demek değildir. Aynı anda dikey hava akımlarının güçlendiği, bulut içinde elektrik yüklerinin ayrıldığı, şimşek ve yıldırımın oluştuğu, bazen dolunun, ani sağanakların, hamleli rüzgarların ve türbülansın eşlik ettiği karmaşık bir atmosfer olayıdır. Bir oraj bulutu, gökyüzünde sadece koyu ve kabarık bir bulut gibi görünebilir. Ama içinde yükselen sıcak ve nemli hava, aşağı çöken soğuk hava, çarpışan buz kristalleri, büyüyen yağmur damlaları ve elektriklenen parçacıklar aynı anda çalışır. Bu yüzden oraj, yağmurun en hareketli ve en enerjik hallerinden biridir. Bazı orajlar tek bir fırtına hücresi gibi gelişir. Kısa sürede güçlenir, sağanak yağmurunu bırakır ve sonra dağılır. Bazıları ise tek tek değil, çizgi halinde dizilerek uzun bir fırtına hattına dönüşür. Bu tür sistemler geniş alanlarda kuvvetli rüzgar, yoğun yağmur ve kısa sürede su baskınları oluşturabilir. Daha tehlikeli olan süper hücrelerde ise fırtına kendi içinde dönen, uzun ömürlü ve çok organize bir yapıya kavuşur. Böyle sistemlerde büyük dolu, çok şiddetli sağanak, yıldırım, ani sel, hortum riski ve hasar verici rüzgarlar görülebilir. Süper hücreyi sıradan bir sağanaktan ayıran şey, yalnızca daha çok yağmur bırakması değil, atmosferin içinde dönen, beslenen ve uzun süre ayakta kalabilen güçlü bir fırtına motoruna dönüşmesidir. Oraj sırasında bazen bulutun içindeki soğuk hava bir anda aşağı çöker. Bu hava kütlesi yere çarptığında çevreye doğru hızla yayılır ve hasar verici rüzgarlar oluşturabilir. Buna downburst, yani aşağı yönlü hava patlaması denir. Daha küçük ölçekli ama çok yoğun olan türlerine microburst, yani mikro patlama adı verilir. Mikro patlamalar özellikle havacılık için tehlikelidir. Çünkü iniş ya da kalkış yapan bir uçağın çevresindeki rüzgarı çok kısa sürede ve çok sert biçimde değiştirebilir. Fırtına gelmeden hemen önce bazen havanın birden serinlediğini ve sert bir rüzgarın önden geldiğini hissederiz. Bu çoğu zaman oraj bulutundan aşağı inen soğuk havanın yerde yayılan ön kenarıdır. Meteorolojide buna hamle cephesi denir. Yani fırtınanın kendisi henüz üzerimize gelmeden onun soğuk ve rüzgarlı nefesi bize ulaşmış olur. Bu yüzden gök gürültülü bir yağmur başladığında aslında yalnızca su düşmez. Bulutun içinde elektrik, buz, su, rüzgar, basınç farkı ve dikey hava hareketleri birlikte çalışır. Oraj, yağmurun sadece yere inen kısmını değil, gökyüzündeki bütün fırtına makinesini anlatan kavramdır. Stratüs bulutları ise daha sakin karakterlidir. Gökyüzünü gri bir örtü gibi kaplar ve çoğu zaman uzun süren hafif yağmur ya da çiseleme bırakır. Yağmurun oluşma biçimi coğrafyaya göre değişir. Nemli hava bir dağ yamacına çarpıp yükseldiğinde soğur ve içindeki su buharı yoğunlaşır. Bu tür yağışlara orografik yağış denir. Dağların denize bakan yamaçlarının çok yağış almasının nedeni çoğu zaman budur. Sıcak ve soğuk hava kütleleri karşılaştığında
cephesel yağışlar oluşur. Sıcak hava soğuk havanın üzerine yükselir, soğur, bulutlanır ve yağış bırakır. Güneş yeryüzünü ısıttığında ısınan hava yükselir, yükseldikçe soğur ve kısa süreli ama şiddetli sağanaklar oluşabilir. Türkiye'de halk arasında 42'indi yağmurları denen yağışların temelinde bu tür yükselme hareketleri vardır. Bazen yağmur buluttan düşmeye başlar ama yere ulaşamaz. Alt katmandaki hava çok kuruysa damlalar buharlaşır. Bu olaya virga denir. Gökyüzünde bulutun altından sarkan gri saçaklar gibi görünür. Yani bazen gökyüzünde yağmur vardır ama yerde yağmur yoktur. Yağmur yağarken bulutun davranışı sanıldığından daha karmaşıktır. Yağmur, buluttaki damlacıkların ya da buz kristallerinin büyüyüp ağırlaşarak buluttan ayrılmasıdır. Bu yönüyle her yağmur damlası, buluttan kopup aşağı düşen küçük bir su paketidir. Fakat bulutlar gökyüzünde duran pasif su depoları değildir. Daha çok çalışan bir su fabrikası gibidir. Bir yandan içindeki damlacıklar birleşir, büyür ve yağmur olarak aşağı düşer. Diğer yandan yerden yükselen nemli hava bulutu sürekli besleyebilir. Bu yeni su buharı yukarıda soğur, yoğunlaşır ve yeni bulut damlacıklarına dönüşür. Bu nedenle yağmur yağarken bir bulut küçülebilir, aynı kalabilir, hatta büyümeye devam edebilir. Bulutu besleyen nemli hava zayıflarsa yağış ve buharlaşma baskın gelir. Bulut içindeki damlacık miktarı azalır, bulut incelir, parçalanır ve dağılabilir. Kısa süreli yaz sağanaklarında bunu sık görürüz. Bulut hızla gelişir, yağmurunu bırakır, sonra enerjisi biter ve gökyüzü açılır. Güçlü yukarı hava akımları devam ediyorsa, bulut alttan yağmur bırakırken üstten büyümeyi sürdürebilir. Kümülonimbus bulutlarında bu çok belirgindir. Bulutun altından sağanak boşalırken, tepesinde hala yeni damlacıklar ve buz kristalleri oluşuyor olabilir. Buluta giren nem ve yeni yoğunlaşma, buluttan yağış ve buharlaşmayla çıkan sudan fazlaysa bulut büyür. Buluttan çıkan su, buluta giren yeni nemden fazlaysa bulut küçülür. Bulutun görünür olması, havadaki su buharına değil, küçük su damlacıklarına ve buz kristallerine bağlıdır. Su buharı görünmez. Bu yüzden bazen bulut gerçekten yağmurla su kaybettiği için küçülür. Bazen de çevredeki hava ısındığı ya da kuruduğu için damlacıklar yeniden buharlaşır ve bulut gözden kaybolur. Yağmurun kendisi de bulutu dağıtan süreçleri tetikleyebilir. Düşen yağmur damlaları altlarındaki kuru havada kısmen buharlaşırsa çevreden ısı alır. Hava soğur, ağırlaşır ve aşağı doğru çöker. Bu aşağı akımlar fırtına bulutunun iç düzenini değiştirebilir. Sağanak sonrası havanın birden serinlemesi ve rüzgarın yön değiştirmesi çoğu zaman bu süreçle ilgilidir. Meteoroloji radarları yağmuru doğrudan gözle görmez. Havadaki damlalardan geri dönen mikrodalga sinyallerini ölçer. Damlaların büyüklüğü, yoğunluğu ve hareketi bu sinyalleri değiştirir. Böylece yağışın nerede, ne kadar şiddetli ve hangi yönde hareket ettiği tahmin edilir. Yere düşen yağış miktarı yağmur ölçerlerle kaydedilir. Yağış miktarı milimetre cinsinden ifade edilir. 1 milimetre, yağmur, 1 metrekarelik düz alana 1 litre su düşmesi anlamına gelir. 10 milimetre yağmur dediğimiz şey, her metrekareye 10 litre su düşmesi demektir. Buna rağmen yağmuru ölçmek bile sanıldığı kadar basit değildir. Rüzgar damlaları ölçüm kabının ağzından saptırabilir. Kar ve karla karışık yağışta bu hata daha da büyür. Meteorolojide yalnızca ne kadar yağdı sorusu değil, ne kadarını doğru ölçebildik sorusu da önemlidir. Dünya genelinde yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 1 metreye yakındır. Fakat bu ortalama yanıltıcıdır. Bazı bölgeler neredeyse her gün yağış alırken, bazı bölgeler yıllarca tek damla yağmur görmeyebilir. Atmosferdeki su buharı sürekli devir daim halindedir. Bu dev döngünün motoru güneştir. Güneş okyanusları, gölleri, toprağı ve bitkileri ısıtır. Su buharlaşır, atmosfere yükselir, bulut olur ve tekrar yağış olarak döner. Yağmur, bu gezegensel su döngüsünün en görünür anıdır. Bazen yağmur, tek bir bulutun değil, gökyüzünde akan dev bir nem koridorunun sonucudur. Meteorolojide bunlara atmosferik nehirler denir.
Okyanuslardan aldıkları su buharını binlerce kilometre taşıyabilir, karaya ulaştıklarında özellikle dağlık bölgelerde yoğun yağmur ve kar bırakabilirler. Bazı büyük sellerin arkasında görünmez bir gökyüzü nehri vardır. Daha zayıf atmosferik nehirler ise su kaynaklarını besleyen değerli yağışlar getirebilir. Bu yüzden aynı olay koşullara göre hem bereket hem de afet anlamına gelebilir. İklim değişikliği su döngüsünü etkiliyor. Atmosfer ısındıkça daha fazla su buharı tutabiliyor. Genel fizik prensibine göre sıcaklıktaki her bir santigrat derece artış havanın su buharı taşıma kapasitesini yaklaşık %7 artırır. Bu, her yerde her gün daha çok yağmur yağacak anlamına gelmez. Ancak sağanaklar oluştuğunda daha yoğun ve daha yıkıcı olma ihtimali artar. Süper hücreli fırtınalar kısa sürede bir bölgenin aylık yağışını bırakabilir. Böyle anlarda şehirlerin drenaj sistemleri yetersiz kalabilir, dereler taşabilir, yollar su altında kalabilir. Hava kirliliği de yağmur üzerinde etkilidir. Sülfür ve azot bileşikleri gibi kirleticiler, bulut damlacıklarının oluşumunu ve büyümesini değiştirebilir. Bazı koşullarda damlacık sayısı artar ama damlalar yeterince büyüyemediği için yağış gecikebilir ya da farklı bir bölgede oluşabilir. Büyük şehirlerin yağmurla garip bir ilişkisi vardır. Beton, asfalt ve binalar güneş enerjisini tutar. Şehirler, çevre kırsala göre daha sıcak olur. Buna ısı adası etkisi denir. Isınan hava yükselir ve bazı durumlarda şehir çevresinde ya da rüzgar altı bölgelerde yağışı artırabilir. Ormanlar gökyüzüne sürekli nem pompalar. Ağaçlar kökleriyle su alır, yapraklarından atmosfere bırakır. Buna evapotranspirasyon denir. Büyük orman sistemleri bulut oluşumunu ve yağış düzenlerini etkileyebilir. Amazon ormanlarının ürettiği nem o kadar büyüktür ki, bu nem akışları bazen gökyüzündeki uçan nehirler gibi anlatılır. Yağışlı hava sistemleri çoğu zaman alçak basınç merkezleriyle ilişkilidir. Alçak basınçta hava yükselir, yükselen hava soğur ve bulut oluşumu kolaylaşır. Yüksek basınçta ise hava aşağı çöker, sıkışır, ısınır ve bulut oluşumu baskılanır. Bu yüzden yüksek basınçlı günlerde gökyüzü çoğu zaman açık ve yağışsızdır. Muson yağmurları kara ve deniz arasındaki mevsimsel ısınma farklarından doğar. Yazın kara hızla ısınır, denizden karaya nemli hava taşınır ve dev yağış sistemleri oluşur. Muson Asyası'nda milyarlarca insanın tarımı, içme suyu ve ekonomisi bu mevsimsel yağmurlara bağlıdır. El Niño ve La Niña gibi büyük okyanus atmosfer olayları da dünya genelinde yağış haritalarını değiştirebilir. Pasifik Okyanusu'ndaki su sıcaklıkları değiştiğinde yağmur kuşakları yer değiştirebilir. Bazı bölgeler kuraklaşırken bazı bölgeler sel ve fırtına riskiyle karşılaşabilir. Yağmur yağdıktan sonra çoğumuz havanın daha temiz koktuğunu fark ederiz. Bu sadece psikolojik bir his değildir. Yağmur gerçekten de atmosferi bir ölçüde temizler. Yağmur damlaları düşerken havadaki toz, polen, is, deniz tuzu parçacıkları, bazı kirletici gazlar ve aerosol denen mikroskobik parçacıklarla çarpışır. Bulutun içinde kirleticiler damlacıkların içine alınabilir. Damlalar buluttan aşağı inerken de havadaki parçacıkları yakalayabilir. Bu etki havanın yıkanması gibi düşünülebilir. Ancak yağmur havadaki kiri yok etmez. Onu atmosfere ait olmaktan çıkarıp toprağa, bitkilere, çatılara, yollara, göllere ve denizlere indirir. Hava geçici olarak temizlenebilir fakat kirleticiler başka bir yere taşınmış olur. Bu yüzden ilk yağmur bazen en kirli yağmurdur. Uzun süre yağmur yağmadığında şehirlerin üzerinde egzoz parçacıkları, yol tozu, inşaat tozu, polen, kurum ve sanayi kaynaklı maddeler birikebilir. İlk sağanak bu birikimi yıkayıp aşağı indirir. Yağmurdan sonra arabaların üzerinde çamur tabakası kalmasının ya da ilk yağışla yolların daha kaygan hale gelmesinin nedenlerinden biri budur. Yağmur suyu laboratuvarda elde edilen saf su gibi sadece H2O'dan oluşmaz. Bulutta oluşurken ve yere düşerken atmosferdeki maddeleri çözer ya da taşır. En temel olarak karbondioksit içerir. Bu yüzden doğal yağmur hafif asidiktir.
Saf suyun pH değeri 7 kabul edilirken, normal yağmurun pH değeri yaklaşık 5,5 civarındadır. Bunun nedeni, havadaki karbondioksitin yağmur suyunda çözünüp zayıf karbonik asit oluşturmasıdır. Yağmur suyunda bulunabilecek maddeler ortamdan ortama değişir. Deniz kıyısında deniz tuzu, sodyum klorür ve bazı deniz kökenli iyonlar daha fazla olabilir. Çöl tozu taşınan günlerde demirce, zengin mineral parçacıkları bulunabilir. Orman yangınlarından sonra is ve kurum karışabilir. Şehirlerde sülfat, nitrat, amonyum, ağır metal izleri ve mikroplastikler görülebilir. Sanayi bölgelerinde bu kimyasal yük artabilir. Kırsal alanlarda ise polen, toprak tozu ve biyolojik parçacıklar daha baskın olabilir. Yağmur suyu bitkiler için çoğu zaman faydalı olsa da, insanın doğrudan içmesi için otomatik olarak güvenli kabul edilmez. Özellikle çatılardan, oluklardan ya da depolardan toplanan yağmur suyuna kuş dışkısı, çatı malzemesinden gelen kimyasallar, toz, bakteri ve başka kirleticiler karışabilir. Yağmur suyu içme amacıyla kullanılacaksa, uygun şekilde toplanmalı, filtrelenmeli, dezenfekte edilmeli ve güvenliği kontrol edilmelidir. Bir yağmur damlası sadece kimyasal değil, izotopik bir imza da taşır. Suyun içindeki oksijen ve hidrojen atomlarının farklı izotopları, damlanın hangi koşullarda oluştuğuna dair ipuçları verir. Bilim insanları bu izleri kullanarak yağmur suyunun kaynağını, yeraltı sularının ne zaman beslendiğini ve geçmiş iklimlerin nasıl değiştiğini anlayabilir. Yağmur, gökten düşen bir arşiv belgesi gibidir. İçinde yalnızca bugünün atmosferi değil, suyun geçtiği yolun izleri de saklıdır. Yağmurdan sonra burnumuza gelen o büyüleyici toprak kokusunun adı petrikordur. Bu kelime, taş anlamına gelen eski bir kelime ile mitolojide tanrıların damarlarında aktığı söylenen sıvıyı anlatan başka bir kelimeden türetilmiştir. Kelimenin kendisi bile şiir gibidir. Taşın özü, toprağın nefesi. Bu kokunun ana kaynaklarından biri, toprakta yaşayan bazı mikroorganizmaların ürettiği geosmin adlı organik bileşiktir. İnsan, burnu geosmine karşı olağanüstü hassastır. Çok düşük yoğunluklarda bile bu kokuyu algılayabiliriz. Bu kokunun insanlarda güçlü bir etki bırakması şaşırtıcı değildir. Çünkü yağmur kokusu çoğu zaman su, serinlik, toprak ve yenilenme hissiyle birlikte algılanır. Petrikor'un yayılma mekanizması çok ilginçtir. Yağmur damlası kuru ve gözenekli toprağa çarptığında küçük hava kabarcıkları hapsolur. Bu kabarcıklar patladığında mikroskobik aerosol parçacıkları havaya fırlar. Bu parçacıklar geosmin ve başka kokulu molekülleri burnumuza taşır. Yağmur kokusu aslında damlanın toprağa çarpmasıyla havaya fırlayan küçük parçacıkların kokusudur. Bitkilerin kurak dönemlerde salgıladığı bazı uçucu yağlar da toprağa siner. İlk yağmurla birlikte bu bileşikler havaya karışır ve petrikor kokusuna katkıda bulunur. Bu yüzden uzun bir kuraklıktan sonra yağan ilk yağmur çoğu zaman daha güçlü kokar. Fırtına öncesinde hissettiğimiz keskin, temiz koku çoğu zaman ozonla ilişkilendirilir. Şimşek ve yıldırım havadaki azot ve oksijen moleküllerini parçalayabilir. Bu süreçte ozon ve başka reaktif bileşikler oluşabilir. Ozon, fırtına akımlarıyla aşağı taşındığında burnumuzda o elektrikli hava hissini yaratabilir. Yağmur, modern dünyanın izlerini de taşır. Yağmur suyunda mikroplastikler bulunabilir. Hatta insan yerleşimlerinden çok uzak bölgelerde bile atmosferden taşınan plastik lifler ve parçacıklar tespit edilmiştir. Bu, plastik kirliliğinin sadece denizlerde ya da çöplüklerde kalmadığını, atmosferin bir parçası haline geldiğini gösterir. Deniz kenarındaki yağmurlarda deniz tuzu aerosolleri nedeniyle sodyum klorür ve bazı deniz kökenli iyonlar daha yüksek olabilir. Yıldırımlar atmosferdeki azotu bitkilerin kullanabileceği nitrat formlarına dönüştürebilir. Bu nitratlar yağmurla toprağa iner ve doğal gübreleme etkisi yapar. Yağmur suyu genellikle yumuşak sudur. Çünkü içinde kalsiyum ve magnezyum gibi sertlik veren mineraller musluk suyuna göre daha azdır. Bu yüzden bitkiler için çoğu zaman avantajlıdır. Ayrıca genellikle klor içermez ve atmosferle temas ettiği için çözülmüş oksijen taşıyabilir. Her yağmur aynı değildir. Sanayi bölgeleri yakınında yağan yağmurlar kurşun,
cıva, kadmiyum gibi ağır metal izleri içerebilir. Fosil yakıtların yanmasıyla çıkan kükürt dioksit ve azot oksitler, atmosferde kimyasal tepkimelere girerek sülfürik ve nitrik asit oluşturabilir. Bu bileşikler yağmur suyuna karıştığında asit yağmurları meydana gelir. Asit yağmurlarında pH değeri normal yağmura göre düşer. Çok kirli koşullarda daha keskin asidik yağışlar görülebilir. Asit yağmurları tarihi eserlere, mermer yapılara, orman ekosistemlerine, göllere ve akarsulara zarar verebilir. Kireç taşı ve mermer gibi karbonatlı kayaçlar asitli yağmurla yavaş yavaş çözünür. Bu yüzden bazı tarihi yapıların yüzeylerinde aşınma izleri görülür. Yanardağ patlamaları atmosfere büyük miktarda kül ve sülfür bileşikleri salabilir. Bu maddeler bulutlarla ve yağışla taşınarak asidik yağışlara katkıda bulunabilir. Büyük yangınlardan sonra kurum ve is parçacıkları bulutların içine girebilir. Yoğun koşullarda koyu renkli, halk arasında siyah yağmur olarak anlatılan yağışlar görülebilir. Yağmur damlaları havadaki radyoaktif partikülleri de yere indirebilir. Eğer atmosferde nükleer bir kaza ya da patlama sonrası radyoaktif parçacıklar bulunuyorsa, yağış bu parçacıkları yüzeye taşıyabilir. Buna radyoaktif serpinti denir. Normal koşullarda nükleer santrallerden çıkan su buharının yerel hava koşullarıyla etkileşmesi mümkündür. Ancak bunu yağmurun kimyasını kalıcı olarak değiştirir diye kesin ve genel bir kural gibi anlatmak doğru değildir. Asıl risk, bir kaza ya da salım durumunda atmosfere karışan radyoaktif ya da kimyasal parçacıkların yağışla yere inmesidir. Çölden kalkan demir yönünden zengin tozlar yağmurla okyanuslara düştüğünde planktonların çoğalmasına katkı sağlayabilir. Çünkü demir, bazı okyanus bölgelerinde mikroskobik canlıların büyümesi için sınırlayıcı bir besindir. Bir çölden kalkan toz, binlerce kilometre ötede okyanus yaşamını etkileyebilir. Yağmur suyunun elektriksel iletkenliği, içindeki çözünmüş iyon miktarına bağlıdır. Saf su elektriği çok zayıf iletir. Yağmur suyu atmosferden iyonlar, tuzlar ve asit bileşikleri aldığında iletkenliği artar. Yağmur alerjileri de etkileyebilir. Havada uçuşan polenler, yağmur damlalarıyla birleşip şişebilir, parçalanabilir ve daha küçük alerjen parçacıkları havaya salabilir. Bu durum, bazı insanlarda yağmur sonrası astım ve alerji belirtilerini artırabilir. Tarımsal alanların üzerinde yağan yağmurlar, havadaki amonyak gibi gazları da absorbe edip yere indirebilir. Atmosfer, tarım ve toprak kimyası birbirinden ayrı değildir. Güneş ışığı bir yağmur damlasının içine girer, kırılır, damla içinde yansır ve tekrar kırılarak dışarı çıkar. Ana gökkuşağı yaklaşık 42 derecelik açıyla görünür. Bu yüzden gökkuşağı, güneş arkamızdayken ve önümüzde yağmur damlaları varken ortaya çıkar. Damlaların boyutu, gökkuşağının parlaklığını ve renk keskinliğini etkiler. Büyük damlalar daha parlak ve belirgin gökkuşakları oluştururken, küçük damlalar daha soluk ve yayvan renkler verir. Bazen ikinci bir gökkuşağı da görünür. Bunun nedeni, ışığın damla içinde 2 kez yansımasıdır. İkinci gökkuşağında renk sırası ters döner. Ay ışığı yeterince parlaksa, gecede gökkuşağı oluşabilir. Bunlara ay kuşağı denir. Çok nadirdir. Çünkü ay ışığı güneş ışığına göre çok daha zayıftır. Fakat doğru koşullarda gece gökyüzünde soluk bir gökkuşağı belirebilir. Suyun kimyası burada da bitmez. Su 4 santigrat derecede en yüksek yoğunluğa ulaşır. Bu özellik, göllerin kışın tamamen donmamasından okyanus dolaşımına kadar pek çok doğa olayında önemlidir. Yağmur suları yer altına sızarken kireç taşlarını çözebilir. Binlerce, hatta milyonlarca yıl içinde mağaraların, sarkıtların, dikitlerin, obrukların ve karstik yer şekillerinin oluşmasına katkı sağlar. Atmosferdeki karbondioksit, yağmur suyunda karbonik aside dönüşür. Bu zayıf asit kayaları aşındırır ve karbon döngüsünün jeolojik ayağında rol oynar. Yağmur canlıları sulamakla kalmaz. Kayaları yontar, mağaralar açar, toprağı taşır, mineralleri çözer ve gezegenin yüzeyini yeniden şekillendirir. Dünya üzerinde yağmurun dağılımı inanılmaz derecede dengesizdir. Bazı bölgelerde gökyüzü sanki hiç kapanmaz.
Bazı bölgelerde ise insanlar yıllarca tek damla yağmur bekler. Dünyanın en çok yağış alan yerleri arasında Hindistan'daki Mavsinram köyü çok ünlüdür. Yıllık ortalama yağışı 10.000 milimetrenin üzerine çıkabilir. Bunun nedeni Bengal Körfezi'nden gelen nemli havanın Kasi Dağları'na çarpıp hızla yükselmesidir. Hava yükselir, soğur, su buharı yoğunlaşır ve bölge inanılmaz yağmurlar alır. Diğer uçta Şili'deki Atacama Çölü vardır. Atacama'nın bazı bölgeleri dünyanın en kurak alanları arasındadır. Bazı istasyonlarda çok uzun süreler boyunca anlamlı yağış kaydedilmemiştir. Atacama bize su döngüsünün her yere eşit davranmadığını gösterir. Tek bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı Reunion adasında ölçülen olağanüstü bir değerdir. Bir günde neredeyse 2 metreye yaklaşan yağış düşmüştür. Böyle bir miktar şehirleri, yolları, nehirleri ve yamaçları çok kısa sürede felaket noktasına taşıyabilir. Antarktika teknik olarak dünyanın en büyük çölüdür. Çünkü çölü tanımlayan şey yalnızca sıcaklık değil, az yağış almasıdır. Antarktika çok soğuktur ve atmosferdeki su buharı çok azdır. Burada yağışın çoğu yağmur değil, kar şeklindedir. Ekvatoral bölgelerde hava düzeni çok farklıdır. Güneş ışınları yıl boyunca güçlü gelir. Gün içinde ısınan hava yükselir, bulutlar gelişir ve yağmur çoğu zaman öğleden sonraları düzenli şekilde görülebilir. Yağmurun rengi bile değişebilir. Kan yağmuru ya da kırmızı yağmur denen olay, çoğu zaman çöllerden kalkan demir oksitli tozların yağmur damlalarına karışmasıyla oluşur. Sahra tozu Avrupa'ya, Akdeniz'e ve başka bölgelere taşınabilir. Yağmurla birleştiğinde arabaların üzerinde kırmızımsı, kahverengi ya da çamurlu bir tabaka bırakır. Hindistan'ın Kerala bölgesinde yaşanan kırmızı yağmur olayları da uzun süre merak uyandırmıştır. Bu olayların bazıları yağmur suyundaki biyolojik parçacıklar ve alg sporlarıyla açıklanmıştır. Yağmurun rengi bazen tozdan, bazen mikroorganizmalardan, bazen de atmosferde taşınan başka parçacıklardan etkilenebilir. Bazen gökten sadece su düşmez. Güçlü hortumlar ve su hortumları göl ya da deniz yüzeyindeki küçük canlıları havaya kaldırıp başka yerlere bırakabilir. Tarihte kurbağa, balık, karides ve örümcek yağmurlarına dair olaylar anlatılmış ve bazıları belgelenmiştir. Bu olaylar doğaüstü değildir. Çoğunlukla yerel hortumlar, su hortumları ve kuvvetli fırtına akımlarıyla açıklanır. Küresel su döngüsünde her gün yaklaşık trilyon ton ölçeğinde su buharlaşır ve benzer miktarda su yağış olarak dünyaya geri döner. Bu inanılmaz miktardaki suyun büyük kısmı okyanuslar üzerinde dolaşır. Okyanuslar, küresel yağışın büyük bölümünü doğrudan kendi üzerlerine alır. Gökten düşen suyun çoğu yine denize döner. Muson Asyası'nda yaşayan milyarlarca insan, tarım ve içme suyu için mevsimsel muson yağmurlarına bağımlıdır. Muson zayıf olursa kuraklık ve ürün kaybı yaşanabilir. Muson aşırı güçlenirse seller, heyelanlar ve büyük altyapı sorunları ortaya çıkabilir. İngiltere sürekli yağmurlu diye bilinir. Fakat Londra'nın yıllık toplam yağışı Roma ya da Sydney gibi şehirlerden daha düşük olabilir. Buradaki fark, yağış miktarından çok yağışlı gün sayısıdır. Bir yerin yağmurlu görünmesi, çok su almasından değil, yağmurun sık sık ama az miktarda yağmasından kaynaklanabilir. Hawaii'deki Waialeale Dağı da yılın çok büyük bölümünde yağış alan bölgeler arasında bilinir. Dağlık yapı, okyanustan gelen nemli hava ve rüzgar düzenleri burada sürekli yağış koşulları oluşturabilir. İklim değişikliği yağış haritalarını yeniden çiziyor. Subtropikal bazı bölgelerde kuraklık eğilimleri güçlenirken, yüksek enlemlerde ve bazı nemli bölgelerde yağış artışları görülebilir. Isınan atmosfer daha fazla su buharı taşıyabildiği için aşırı yağış olaylarının şiddetlenme ihtimali artar. Aynı zamanda bazı bölgelerde kuraklıklar da ağırlaşabilir. Dağların yağmur üzerindeki etkisi büyüktür. Bir dağın denize bakan yamacı nemli havayı yükseltir ve bol yağış alır. Diğer yamacı ise kuru kalabilir. Buna yağmur gölgesi etkisi denir. Death Valley gibi kurak bölgelerin oluşumunda
çevredeki dağ sıraları ve yağmur gölgesi etkisi önemli rol oynar. Büyük yanardağ patlamaları yağış rejimlerini etkileyebilir. Atmosfere salınan sülfat aerosolleri güneş ışığını yansıtabilir, küresel soğumaya katkı sağlayabilir ve hava dolaşımını değiştirebilir. Tarihte bazı büyük patlamalar tarım sezonlarını, sıcaklıkları ve yağış düzenlerini bozmuştur. Kasırgalar ve tayfunlar, okyanustan aldıkları devasa ısı enerjisini karaya yıkıcı rüzgarlar ve yağmurlar olarak boşaltır. Olgun bir tropik siklonun taşıdığı enerji muazzamdır. Popüler meteoroloji anlatımlarında bu enerji, insanlığın elektrik üretim ölçekleriyle karşılaştırılamayacak kadar büyük olarak verilir. Bu sistemlerde yağmur yalnızca su değildir. Okyanustan atmosfere taşınmış ısının, nemin ve hareket enerjisinin boşalmasıdır. Akdeniz ikliminde yağmurlar büyük ölçüde kış aylarında yoğunlaşır, yazlar ise kurak geçer. Türkiye'de Karadeniz bölgesi her mevsim yağış alması ve yüksek yıllık yağış toplamlarıyla öne çıkar. Bu durum bölgenin bitki örtüsünü, tarımını, mimarisini ve yaşam biçimini etkiler. Şiddetli yağmurlar toprağı suya doyurarak heyelanları ve çamur akıntılarını tetikleyebilir. Özellikle eğimli arazilerde, ormansızlaşmış bölgelerde ve gevşek zeminlerde yağmur felakete dönüşebilir. Şehirlerde ise beton ve asfalt, yağmur suyunun toprağa sızmasını engeller. Su yüzeyde hızla akar, rögarlar dolar, yollar göle döner ve ani şehir selleri oluşur. Modern şehir planlamasında yağmur suyu yönetiminin bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Barajların doluluk oranları doğrudan havzalarına düşen mevsimsel yağmur miktarına ve kar erimelerine bağlıdır. Bir bölgede birkaç yıl üst üste yağış azalırsa, içme suyu, tarım ve enerji üretimi baskı altına girer. Bazen selin nedeni yalnızca yağan yağmur değildir. Yağmur, dağlarda birikmiş karın üzerine düşerse, iki su kaynağı aynı anda çalışır. Gökten yeni su iner, yerdeki kar da erimeye başlar. Sıcak yağmur, kar örtüsünü hızla çözebilir ve nehirler kısa sürede beklenenden çok daha fazla su taşıyabilir. Süperhücre fırtınalarında sağanak yağmura iri dolu taneleri eşlik edebilir. Bu fırtınalar çok güçlü dikey hava hareketleriyle karakterizedir. Yağmur, dolu, yıldırım, hortum ve şiddetli rüzgar aynı sistem içinde gelişebilir. Yağmur suları nehirlerin akış hızını artırır. Nehirler daha fazla tortu taşır, yataklarını aşındırır, deltaları besler ve vadileri şekillendirir. Bir vadinin, bir ovanın ya da bir deltanın hikayesinde çoğu zaman milyonlarca yağmurun izi vardır. Kutup bölgelerindeki donmuş toprakların çözülmesi de yerel nem, yüzey enerjisi ve bulut koşullarını değiştirebilir. Permafrostun erimesi sadece toprağı değil, bölgesel iklim geri bildirimlerini de etkiler. Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı şeritlerindeki yağmur fırtınalarının etkisini artırır. Çünkü yağmurla gelen sel riski, denizden gelen fırtına kabarmasıyla birleşebilir. Bazı bitki tohumları, yağmur damlasının mekanik darbesiyle ya da yağmurdan sonra oluşan nemli koşullarla çimlenmeye daha elverişli hale gelir. Çöllerde yıllarca uykuda kalan tohumlar, ani bir sağanakla birkaç gün içinde çölü yeşil ve çiçekli bir manzaraya dönüştürebilir. Buna süper çiçeklenme denir. Bir ormana düşen yağmur doğrudan toprağa inmez. Ağaçlar önce damlaların bir kısmını yapraklarında ve dallarında tutar. Sonra suyun bir bölümü yaprak aralarından damlar, bir bölümü de gövdeden aşağı süzülür. Orman, yağmuru sadece tüketen değil, onu yavaşlatan, yönlendiren ve toprağa daha dengeli ulaştıran canlı bir altyapı gibidir. Bu yüzden ormanlar sel riskini azaltabilir, toprağın suyu daha iyi emmesine yardım edebilir ve yeraltı sularının beslenmesine katkı sağlayabilir. Yağmur her zaman toprağa huzur getirmez. Büyük bir orman yangınından sonra toprak bazen suyu emmek yerine iter. Yangının ısısı, toprağın üst katmanında su geçirmez gibi davranan hidrofobik bir tabaka oluşturabilir. Böyle bir yüzeye sağanak, yağmur düştüğünde su toprağa sızmaz. Hızla akar, külü, çamuru ve taşları sürükleyerek tehlikeli sel ve çamur akıntılarına dönüşebilir. Yağmur, atmosferdeki karbondioksiti yüzey sularına ve okyanuslara taşır.
Okyanus asitlenmesinin ana nedeni atmosferden doğrudan karbondioksit emilimi olsa da yağış, karbon döngüsünün taşınım ayaklarından biridir. Tropikal yağmur ormanları, karasal biyolojik çeşitliliğin çok büyük bir bölümünü barındırır. Bu zenginlik sürekli yağışla yakından ilişkilidir. Yağmur ormanlarında su, yalnızca ağaçların değil, böceklerin, kuşların, memelilerin, mantarların ve mikroorganizmaların yaşam ritmini belirler. Yağmur damlaları havayı soğutabilir. Çünkü düşerken bir kısmı buharlaşır ve bu süreç çevreden ısı alır. Buna evaporatif soğutma denir. Özellikle sıcak ve kuru havalarda yağmur başlamadan önce ya da yağmur sırasında hissedilen serinlik bu süreçle ilgilidir. Kuzey Yarımküre'de birçok bölgede en şiddetli konvektif yağmurlar yaz ve sonbahar başında görülür. Çünkü sıcak yüzeyler, nemli hava ve atmosferik kararsızlık bu dönemde güçlü sağanaklar oluşturabilir. Sıcak yağmur terimi, bulut sıcaklığının baştan sona 0 derecenin üzerinde olduğu ve hiç buz kristali içermeyen yağışlar için kullanılır. Bu tür yağışlarda damlalar tamamen sıvı damlacıkların çarpışıp birleşmesiyle büyür. Bugün bazı şehirler sünger şehir yaklaşımını benimsiyor. Bu tasarımda parklar, geçirgen yüzeyler, yeşil çatılar, yağmur bahçeleri ve su tutan alanlar kullanılır. Amaç yağmur suyunu mümkün olduğunca yerinde emmek, depolamak ve sel riskini azaltmaktır. Yağmur sularının toprak altındaki kalkerleri aşındırmasıyla oluşan karstik yer şekilleri de yağış rejim ile yakından bağlantılıdır. Obruklar, mağaralar, yeraltı akarsuları ve kireçtaşı platoları suyun sabırlı aşındırma gücünü gösterir. Tayga ormanları, yani boreal ormanlar, kar yükünün yanında yaz aylarındaki düzenli yağmurlarla da beslenir. Soğuk iklimlerde bile yağmur, orman sağlığı ve toprak nemi için önemlidir. Küresel yağış haritaları artık uydularla izlenebiliyor. Uzaydan bakıldığında yağmur sistemleri, fırtına hücreleri, kasırgalar ve kar yağışları 3 boyutlu olarak takip edilebiliyor. Açık denizlerde yağış ölçmek zor olduğu için bazı araştırmalarda şamandıralar ve su altı mikrofonları bile kullanılır. Yağmurun deniz yüzeyinde çıkardığı ses analiz edilerek yağış miktarı tahmin edilebilir. Dünya tarihinde çok uzun süreli yağışlı dönemler de yaşanmıştır. Yaklaşık 234 milyon yıl önce başlayan Karnian yağışlı dönemi, popüler anlatımlarda bazen milyonlarca yıl durmadan yağmur yağdı diye sunulur. Daha doğru ifade, o dönemde uzun süreli, daha nemli ve daha yağışlı iklim koşullarının etkili olduğudur. Bu dönem, Trias dünyasında büyük ekolojik değişimlerle ilişkilendirilir. Dünyada yağmur dediğimiz şey su döngüsünün parçasıdır. Başka gezegenlerde ve uydularda ise yağmur bambaşka kimyasallardan oluşabilir. Venüs'te bulutlar sülfürik asit damlacıkları taşır. Fakat Venüs'ün yüzeyi 460 santigrat derecenin üzerindedir. Bu yüzden sülfürik asit damlaları yere ulaşmadan buharlaşır. Venüs'te yağış başlar ama yüzeye varamaz. Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerinde elmas yağmuru fikri uzun süredir tartışılan büyüleyici bir hipotezdir. Bu senaryoya göre güçlü yıldırımlar metan gibi karbon içeren molekülleri parçalayabilir. Ortaya çıkan karbon parçacıkları derinlere indikçe basınç ve sıcaklık artar. Karbon önce grafit benzeri yapılara, daha derinlerde ise elmas benzeri fazlara dönüşebilir. Bu fikir özellikle Uranüs ve Neptün gibi buz devleri için daha güçlü biçimde ele alınır. Jüpiter ve Satürn içinse kesin gözlenmiş bir olaydan çok, fiziksel modellere dayanan olası bir süreç olarak anlatmak daha doğrudur. Satürn'ün en büyük uydusu, Titan'da su yerine metan ve etan döngüsü vardır. Titan'ın sıcaklığı yaklaşık -179 santigrat derece civarındadır. Bu koşullarda metan, dünyadaki su gibi buharlaşabilir, yoğunlaşabilir, yağmur olarak düşebilir, nehirler ve göller oluşturabilir. Titan'daki metan yağmuru damlaları, düşük yerçekimi ve yoğun atmosfer nedeniyle dünyadaki yağmurdan daha yavaş düşer. Adeta ağır çekimde yağan bir yağmur gibi düşünülebilir. Damlalar daha büyük olabilir. Yaklaşık 1 santimetre civarına ulaşabilir. Titan'daki metan nehirleri ve gölleri de periyodik metan sağanaklarıyla beslenir.
Güneş sistemi dışındaki bazı öte gezegenlerde durum çok daha uç noktadadır. Veya SP 76b gibi. Aşırı sıcak gezegenlerde gündüz tarafı o kadar sıcaktır ki demir buharlaşabilir. Bu demir buharı gezegenin daha serin gece tarafına taşındığında yoğunlaşıp demir yağmuru olarak düşebilir. HD 180 9730 3b adlı öte gezegende ise şiddetli rüzgarlar ve silikat parçacıklarıyla ilişkili cam benzeri yağmur ihtimali anlatılır. Burada rüzgar hızları saatte binlerce kilometreye ulaşabilir. Bu nedenle yağışın aşağı doğru sakin sakin değil, yana doğru savrularak ilerlediği düşünülür. Bazı çok sıcak öte gezegenler, kahverengi cüceler ya da aşırı sıcak gök cisimlerinin atmosferlerinde metal içeren bulutlar, krom gibi elementlerin yoğunlaşması ve egzotik yağış süreçleri de tartışılır. Bir gezegende neyin yağacağı, atmosferin bileşimine, basınca, sıcaklığa ve yıldızına olan uzaklığına bağlıdır. Uzay istasyonundaki astronotlar, dünyadaki fırtına sistemlerini yukarıdan izleyebilir. Dev fırtına bulutlarının tepeleri, kasırgaların spiral yapısı ve atmosferin üst katmanlarında oluşan büyük elektrik deşarjları uzaydan görülebilir. Sprite adı verilen bu elektrik olayları, fırtına bulutlarının üzerinde kısa süreli ışık patlamaları gibi belirir. Dünyaya her gün tonlarca mikrometeorit ve uzay tozu düşer. Bu parçacıklar atmosferdeki aerosol havuzunun küçük bir parçası olarak yoğunlaşma süreçlerine katkı verebilir. Kozmik ışınlar ve güneş fırtınaları da üst atmosferde iyonizasyonu değiştirir. Bulutluluk üzerindeki etkileri araştırma konusudur. Fakat iklim üzerindeki net büyüklüğü dikkatli değerlendirilmesi gereken bir konudur. Mars'ta milyarlarca yıl önce sıvı suyun aktığına dair nehir yatakları, mineraller ve tortul izler bulunmuştur. Bu, eski Mars'ta yağmur ya da kar erimesiyle beslenen yüzey suları olabileceğini gösterir. Günümüz Mars atmosferinde su buharı çok azdır. Fakat kutup bölgelerinde karbondioksit buzu yani kuru buz karı gözlenmiştir. Kozmik yağmur ifadesi bazen uzaydan dünyaya sürekli gelen yüksek enerjili atom altı parçacıklar için kullanılır. Bunlar bildiğimiz anlamda su damlası değildir. Ama gökyüzünden gelen sürekli bir parçacık akışı oldukları için mecazi olarak yağmur şeklinde anlatılır. Nebulalarda su buzu, kristalleri ve organik moleküller bulunabilir. Fakat bir gök cisminin atmosferi ve yerçekimi olmadan bunlar yağmur gibi düşmez. Yağmur için yalnızca madde yetmez. Yoğunlaşma, atmosfer, yerçekimi ve uygun sıcaklık basınç koşulları gerekir. Venüs'teki asit yağmuru döngüsünün başlamasında Güneşten gelen ultraviyole ışınların atmosfer kimyasını parçalaması rol oynar. Kimyasal bağlar kırılır, yeni bileşikler oluşur ve sülfürik asit damlacıkları meydana gelir. Astronomlar yaşanabilir, bölgedeki öte gezegenlerde su buharı ve potansiyel sıvı su işaretlerini arar. Çünkü bir gezegende sıvı su döngüsü varsa, orada dünya benzeri yağmur süreçleri de mümkün olabilir. Yağmur, uzayda yaşam arayışının dolaylı ipuçlarından biridir. Merkür ve Ay'ın kalın, koruyucu atmosferi olmadığı için buralarda bildiğimiz anlamda yağmur, bulut ya da hava olayı yoktur. Atmosfer yoksa su buharı döngüsü de yoktur. Dolayısıyla yağmur da olmaz. Jüpiter'in uydusu Io'da ise dev volkanlar kükürt ve kükürt dioksit püskürtür. Bu maddeler soğuyup yüzeye donmuş parçacıklar halinde geri düşebilir. Bu, dünyadaki su yağmuruna benzemez ama bir tür volkanik madde döngüsüdür. Yıldızlar arası ortamda organik moleküller bulunur. Fakat bu moleküllerin bir gezegene yağmur olarak düşmesi için atmosfer tarafından yakalanmaları gerekir. Atmosfer, yağışın sahnesidir. Dünyanın erken dönemlerinde yüzey soğudukça atmosferdeki su buharı yoğunlaşmış ve uzun süreli yağışlarla ilk okyanusların oluşumuna katkı vermiştir. Bugün bildiğimiz kadarıyla Dünya, Güneş sisteminde yüzeyinde kararlı sıvı su döngüsü bulunan ve bunu yaşamla birleştiren tek gezegendir. Dünyadaki yağmur bu yüzden sıradan değildir. Venüs'te asit buharlaşıyor, Titan'da metan ağır çekimde düşüyor, uzak gezegenlerde demir ve cam yağıyor olabilir. Ama burada, bizim gezegenimizde yağmur yaşamı taşıyor. Yağmur,
Canlıların bedenini ve davranışını şekillendirir. Bazı çöl hayvanlarının derilerinde ya da vücut yüzeylerinde suyu yönlendirmeye yardımcı olan özel oluklar ve yapılar bulunur. Su kıtlığı olan yerlerde bir damlayı bile toplamak hayatta kalma stratejisine dönüşür. Tropikal yağmur ormanlarındaki birçok ağacın yaprak ucunun sivri olması tesadüf değildir. Damla ucu denen bu yapı, suyun yapraktan hızla akmasını sağlar. Böylece yaprak yüzeyinde uzun süre su birikmez, mantar ve mikroorganizma gelişimi azalabilir. Kuşlar da yağmurla başa çıkmak için özel yapılara sahiptir. Birçok kuş, kuyruk köküne yakın bölgede bulunan üropijyal bezden salgılanan yağlı maddeyi tüylerine yayar. Bu madde, tüylerin suyu daha iyi itmesine yardım eder. Böylece kuşlar, yağmurda tamamen ağırlaşıp uçma yeteneklerini kaybetmez. İnsan teknolojisi de yağmurla baş etmeyi ve yağmurdan yararlanmayı öğrendi. Yağmur hasadı, çatılardan akan suyun toplanıp filtrelenerek sulama, temizlik ya da uygun arıtmayla bina içi kullanımlara yönlendirilmesidir. Kurak bölgelerde yağmur hasadı çok değerli bir su yönetimi yöntemidir. Barajlardaki hidroelektrik santraller aslında yağmur ve karla yüksek kotlara taşınmış suyun potansiyel enerjisini elektriğe çevirir. Güneş okyanusları buharlaştırır, rüzgarlar bulutları taşır, yağmur dağlara düşer, su nehirlerle aşağı iner ve türbinleri döndürür. Hidroelektrik enerji dolaylı olarak yağmurun enerjisidir. Formül yarışlarında kullanılan yağmur lastikleri suyu hızla tahliye eden derin kanallara sahiptir. Bu lastikler yüksek hızlarda yol ile lastik arasındaki su tabakasını uzaklaştırmaya çalışır. Aksi halde araç suyun üzerinde kayabilir. Buna aquaplaning denir ve çok tehlikelidir. Akıllı telefon ekranlarındaki hidrofobik kaplamalar su damlalarının yüzeyde yayılmadan akmasını kolaylaştırır. Şemsiyelerde ise sık dokuma, yüzey gerilimi ve çoğu zaman su itici kaplamalar birlikte çalışır. Su molekülleri gözeneklerden geçmek yerine yüzeyde damla olarak kayar. Yağmur iletişimi de etkiler. Özellikle yüksek frekanslı kablosuz bağlantılar, uydu sinyalleri ve milimetre dalga sistemleri şiddetli yağışta zayıflayabilir. Buna yağmur zayıflatması denir. Yağmur damlaları elektromanyetik dalgaları saçabilir ve soğurabilir. Frekans yükseldikçe bu etki daha belirgin hale gelir. Tarımda modern sulama sistemleri gelişmeden önce insanlar ekim zamanlarını büyük ölçüde mevsimsel yağmur takvimlerine göre ayarlardı. Hangi ayda ekim yapılacağı, hangi ürünün seçileceği, ne zaman hasat bekleneceği yağmur düzenine bağlıydı. Bugün bile tarımın büyük kısmı hala yağış rejimine duyarlıdır. Yağmurun insan psikolojisindeki yeri de ilginçtir. Yağmurlu havalarda havadaki negatif iyonların arttığı ve bunun bazı kişilerde ferahlık hissi yaratabildiği söylenir. Ancak bu etkinin herkes için aynı ve kesin olduğunu söylemek doğru değildir. İnsanların yağmura verdiği duygusal tepki, kişisel deneyim, kültür, iklim ve ruh haliyle değişir. Pluviofili, yağmuru seven, yağmurda huzur bulan insanlar için kullanılan popüler bir ifadedir. Klinik bir tanı değildir. Daha çok yağmur sesinden, kokusundan, gökyüzünün kararmasından ve yağmurun getirdiği içe dönük atmosferden hoşlanan insanları anlatır. Yağmur sesi beyaz ya da pembe gürültü gibi davranabilir. Çevredeki ani sesleri maskeler, daha düzenli bir arka plan oluşturur. Bu yüzden bazı insanlar yağmur sesiyle daha kolay odaklanır ya da uykuya geçer. Fakat bu da kişiden kişiye değişir. Bazıları için huzur verici olan yağmur, bazıları için kasvetli olabilir. Havacılıkta şiddetli yağmurun asıl riski çoğu zaman beraberindeki fırtına hücreleri, rüzgar kesmesi ve ani aşağı akımlardır. Bu yüzden uçaklar yalnızca yağış miktarına değil, radar ekranında görülen oraj hücrelerinin yapısına, hareketine ve içindeki tehlikeli rüzgar alanlarına göre rota değiştirir. İnşaat mühendisleri köprü, otoyol, menfez ve drenaj sistemlerini tasarlarken bölgenin tarihsel maksimum yağış istatistiklerini hesaba katar. Belirli aralıklarla meydana gelmesi beklenen aşırı yağış senaryoları hesaplanır. Yanlış tasarlanmış bir drenaj sistemi, şiddetli yağmurda yolun, köprünün ya da mahallenin su altında kalmasına neden olabilir. Tarımda aşırı yağış her zaman iyi haber değildir. Fazla su,
topraktaki azot ve potasyum gibi besleyici mineralleri derinlere yıkayabilir. Bitkiler bu besinlere erişemez hale gelir. Ayrıca kökler oksijensiz kalabilir, mantar hastalıkları artabilir ve ürün kaybı yaşanabilir. Bazı mantar türleri sporlarını yaymak için yağmur damlasının sıçratma etkisini kullanır. Damla mantarın üzerine çarpar, sporlar küçük parçacıklar halinde çevreye savrulur. Yağmur, mikroskobik canlılar içinde bir taşıma mekanizmasıdır. Yağmur suyunun doğal yumuşaklığı, temizlik kimyasında iyi bir örnektir. Sert suda kalsiyum ve magnezyum iyonları sabun ve deterjan performansını azaltır. Bu yüzden deterjan formüllerinde kireç çözücü ve su yumuşatıcı bileşenler kullanılır. Gezegenimizin biyolojik çeşitliliği ve su kaynaklarının sürekliliği, milyarlarca yıldır işleyen bu yağmur mekanizmasına bağlıdır. Yağmur sadece gökten düşen su değildir. Okyanusun buluta, bulutun toprağa, toprağın ormana, ormanın tekrar gökyüzüne yazdığı dev bir döngüdür. Bir dahaki sefere yağmur başladığında sadece cama vuran damlaları duymayın. O seste mikroskobik hava kabarcıkları var. O kokuda toprak bakterileri var. O damlada okyanus tuzu, çöl tozu, yıldırımın azotu, ormanın nefesi, şehirlerin kirliliği ve güneşin enerjisi var. Yağmur bir damla gibi görünür ama içinde bütün gezegenin hikayesini taşır. Toprağa düştüğünde tohumu uyandırır. Yaprağa değdiğinde ormanı besler. Nehre karıştığında vadileri şekillendirir. Baraja dolduğunda elektriğe dönüşür. Havayı yıkadığında atmosferin izlerini yere indirir. Bazen çamur olur, bazen asit olur, bazen gökkuşağına dönüşür. Başka gezegenlerde metan, sülfürik asit, demir ya da cam olarak hayal gücümüzü zorlar. Ama dünyada yağmur en temel anlamıyla yaşamın devamıdır. İnsan yağmura bu yüzden sadece meteorolojik bir olay gibi bakamaz. Yağmur, kültürlerde bereketin sembolü oldu çünkü gerçekten de bereketin fiziksel karşılığıdır. Bir damla su toprağa düştüğünde yalnızca toprağı ıslatmaz. Tohumu uyandırır, kökü besler, nehri büyütür, havayı yıkar, ormanı yaşatır ve sonunda insanın sofrasına ekmek, meyve, süt, et, enerji ve hayat olarak geri döner. Yağmurda yürüyen insan belki bunu bilimsel formüllerle düşünmez. Ama kaldırımlara vuran damlaların sesi, toprağın kokusu ve havanın serinliği ona eski bir gerçeği hatırlatır. Yağmur varsa döngü devam ediyor demektir. Gökyüzüyle toprak hala konuşuyordur. Denizler hala bulut oluyor, bulutlar hala dağlara yaslanıyor, damlalar hala nehirlere, ormanlara, tarlalara ve insan hayatına geri dönüyordur. Gökten düşen her damla, okyanusun buluta, bulutun toprağa, toprağın da yeniden hayata dönüşmesidir. Yağmur bittiğinde geriye sadece ıslak sokaklar kalmaz. Dünyanın hala nefes aldığını hatırlatan sessiz bir iz kalır.